insanlarının birbirine zıt şeyler söylediğini gördük. Hatta aynı insanların bir gün öyle, bir gün böyle söylediğini gördük. Bazı sorulara herkesin birbirinden farklı yanıt verdiğini gördük. Bazı sorulara ise hiç yanıt verilemediğini gördük. Birisini ettiği bir laf yüzünden linç etmek üzereydik. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyalım, tekrar geleceğiz. Önce bir çift sözüm var. Tıp bilimi kanıta dayalı çalışır. Kanıt dediğimiz şey, kayıtlara geçirilmiş, tarafsız heyetler tarafından kontrol edilmiş, diğer bilim insanlarının görüşlerine sunulmak üzere saygın dergilerde yayınlanmış klinik çalışmalardır. Yani bunlar bir anlamda tekrarlanabilir, uygulama koşulları net, sorgulanabilir deneylerdir. Üstelik bu deneylerin sonuçları istatistik bilimi tarafından incelenmiş ve ortaya çıkan sonuçların şansa bağlı olarak ortaya çıkıp çıkmadığı da sorgulanmıştır. Eğer bir klinik çalışmanın sonuçları istatistiksel açıdan anlamlıysa, yani şans eseri ortaya çıkmamışsa, o zaman artık bu sonuç bizim için doğru kabul edilir. Eğer bir gün biriken kanıtlar bize başka bir yönü gösterirse, artık o güne kadar bildiğimiz doğru değişmiş olacaktır. Bir bilim insanı o güne kadar doğru diye kabul edilmiş bir gerçeğin tam tersi bir sonuca ulaşırsa eğer bir deneyinde, asla bunu görmezden gelmez. Tıp dünyasını sarsacak yepyeni bir şey buldum diye de hemen gururlanmaz. Önce deneyi tekrar eder, bir daha tekrar eder ve hatta başka bilim insanlarından da kendisini kontrol etmelerini ister. Bilimle ilgilenen kişiler hiçbir şeye körü körüne inanmaz. İnanmak, elimizde yeterli kanıtın olmadığı durumlar için geçerlidir. Eğer bilmeni sağlayan bir kanıtın yoksa, canın istiyorsa inanırsın. Dolayısıyla inanmak sadece inanan kişiyi ilgilendirir. İnandığın konu üzerinde kanıt göstererek herhangi bir tartışmada bulunamazsın. Tıpkı zevkler ve renkler gibi. Bilim ise bilgiye, yani bilmeye dayanır. Bu da ancak elimizdeki kanıtlarla mümkündür. Zaman zaman doktorlar arasında en uygun tedavi ya da uygulama konusunda görüş farklılıkları olabilir. Bu görüş farklılıkları bilgilerin güncellenmesinden ya da güncellenmemesinden kaynaklandığı gibi yapılan deneylerin koşullarının farklı oluşundan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi aklımızı karıştıran sorulara bir bakalım. Bir kez enfekte olup iyileştikten sonra bir daha COVID-19 olabilir miyiz? Bu soruya hemen evet, tabii ki ya da hayır, yok öyle bir şey diyemiyoruz. Enfekte olup iyileşmiş insanlarda tekrarlayan enfeksiyonlar olduğuna ilişkin duyumlar alıyoruz. Ama öncelikle bu duyumların doğru olup olmadığından bile emin değiliz. 2. Yapılan testlerin yalancı pozitif ya da yalancı negatif çıkıp çıkmadığından emin değiliz. Test yapılırkenki prosedürlerin doğru uygulanıp uygulanmadığını da bilmiyoruz. Dolayısıyla elimizde bu soruya net bir yanıt verecek kadar kanıt yok. Ama ne yapıyoruz? Daha önceki bilgilerimize başvuruyoruz. Elimizde şöyle bir bilgi var, defalarca kanıtlanmış bir bilgi. Bir viral enfeksiyon geçirildikten sonra vücudumuzda süresiz olarak ya da belli bir süre için o virüse karşı antikor üretilir. O dönem içinde virüs bize tekrar saldırdığında antikor sayesinde biz hastalanmadan temizleniriz. Bunun da adı bağışıklıktır. Dolayısıyla bu soruyu yanıtlarken böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Sınırlı sayıda tekrar enfeksiyon bilgisi kulağımıza çalındı ama bunları araştırıyoruz diye cevap veriyoruz. Gelelim şu meşhur konuya. Sadece hasta olanlar maske mi taksın yoksa herkesin maske taksın? Alışkın olmayan kişilerin maske takmaları durumunda solunum yollarıyla olan bulaşın daha fazla yayılabildiğine ilişkin influenza pandemilerinden kalma elimizde kanıtlar var. Bir insan eğer alışkın değilse, kendisi hasta olmadığı halde maske takıyorsa, maskenin dış yüzüne elini sürebilir, sonra elini gözüne, burnuna sürebilir ve normalde enfekte olmayacağı halde kendisini enfekte edebilir ya da virüsü evine taşıyabilir.
üstelik maskeyi nasıl imha edeceğini de bilmiyorsa bu bir halk sağlığı sorunu olabilir. Ancak koronavirüsle ilgili olarak bilgilerimiz arttıkça biz bu hastalığı bulgusuz geçiren insanların sayısının çok olabildiğini gördük. Bu durumda sadece hastaların maske takmasını öneren kişiler dediler ki herkes maske taksın. Ancak bunu dedikleri andan itibaren de normalde halk sağlığı kuralları gereği maskenin nasıl kullanılacağı, nasıl imha edileceği de halka öğretilmelidir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir çelişki yok. Sadece değişen bilgiler doğrultusunda önerilerin değişmesi var. Gelelim diğer konuya. Ne zaman normal yaşama döneceğiz? Önce size şunu sormak isterim. Normal yaşamdan kastınız nedir? Artık yeni bir virüsümüz var. İlaç ve aşı videosuna bir kez daha bakınız. Eğer aşı bulunur da herkes aşılanırsa bu virüs dünya yüzünden yok olabilir ya da aşılanmış kişilere bulaşabilmek için mutasyon geçirebilir. Biz influenza virüsüyle yaşamaya alıştığımız gibi korona gribiyle de yaşamaya alışmalıyız. Sorulacak asıl soru şudur. Koronavirüs gribinin öldürücülük oranı nedir? Yani hastalanan 100 kişiden kaçını kaybediyoruz? Bugünkü bilgilerimize göre hastalananların %1 ile 3'ünü kaybediyoruz. Ve bu oran influenza gribindeki orana yakın bir orandır. Eğer aşı bulunmazsa ne olacak? Zaman zaman henüz hastalanmamış kişiler arasında salgın odakları yine yaşanacak. Ve biz toplumun %90'ı hastalanıp iyileşmiş olana kadar, yani sürü bağışıklığı sağlanana kadar hiçbir zaman önlemleri elden bırakmayacağız. Bu ne kadar sürecek? Umarız ve dileriz insanların %90'ının hastalanması uzun zaman alır. Çünkü birim zamanda hastalanan kişi sayısı arttıkça o birim zamanda kaybettiğimiz hasta sayısı da artıyor. Ve sağlık hizmetlerinin üzerine yığılan yük sebebiyle normal koşullarda kaybetmeyeceğimiz hastaları da kaybedebiliyoruz. Bu durumda bizim için artık eskisi gibi bir yaşam yok. Yeni normal yaşam var. Aşı bulunana kadar, nüfusun %90'ı hastalanana kadar ya da hastalığı geçirip geçirmediğimize ilişkin bir antikor testine ulaşana kadar biz hastalığın yayılımını engellemek için elimizden geleni yapacağız. O halde şimdi bize düşen bu konuda bilinçlenmek, belirsizliğe alışmak, nasıl izole olunacağını iyi öğrenmek ve sabırlı olmaktır. Daha net bir şey söylemeye çalışayım. Hastalananların sayısı sağlık hizmetlerine yük olmayacağı zaman artık normal yaşamımıza dönebiliriz. Ondan önce hastalananların sayısını en azda tutmak için yeni normallere alışmamız gerekir. Gelelim şu son konuya. Bizim genlerimiz kuvvetli, Türk insanına bir şey olmaz. Korona pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı günlerde bir bilim insanı bunu söylediğinde hepimiz oh ne iyi demiştik. Ama sonra ölüm sayıları 1000'i 2000'i aşınca çok bozuldu. Şimdi elimizdeki bilgilere bakalım. Covid-19'u hafif ya da bulgusuz atlatan insanların özelliklerine bakıldığında genetik faktörlerinde bunlardan birisi olduğu tahmin ediliyor. O genetik faktör her neyse Türk nüfusunun da belli bir kısmında o genetik faktörün pozitif olduğunu biliyoruz. Ancak koronavirüs enfeksiyonundan bu genetik faktör sayesinde %100 korunur muyuz, muaf mıyız bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında o bilim insanının söylediği şey çok büyük bir yanlış değildi. Ama söyleyiş şekli yanlıştı. Elimizde böyle veriler var. Bu verilere göre Türk nüfusu bir miktar daha şanslı olabilir şeklinde söylenmesi daha doğru olabilirdi. Eğer biz yaygın test yapsaydık ve bütün dünyada hastalığı çok hafif bulgularla ya da bulgusuz geçirenlerin oranı %50 iken Türk nüfusunda bu oranın %70 olduğunu bulsaydık, o zaman genetik açıdan bizi farklı kılan bir unsur olduğunu düşünebilirdik. Ama şu anda elimizde böyle konuşmamıza yetecek güçlü kanıtlarımız yok.
Tıp bilimi deneylerinde canlıyı kullanır. Bu canlılardan birisi de insan. Ve insan metabolizması kişiden kişiye farklılık gösterir. İşte bu sebeple tedavi sonuçları, ilaçların yan etkileri kişiler arasında farklı olabilir. Bu nedenle tıp bilimi bizi esnek olmaya, olasılıkları bilmeye ve bu olasılıklara göre hareket etmeye zorlar. Peki eğer doktor değilseniz akıl karışıklığına karşı ne yapabilirsiniz? Temel bilgileri öğrenin. Sırf bir insana sempati duydunuz diye onun söylediğini %100 kabul etmeyin. Kanıt sorun. İsterseniz başka kaynaklara da bakın. Tıp dünyası bir mühendisin dünyasından farklı olarak kesin olmayan bilgiler dünyasıdır. Ve en kesin bilgilerimiz bile bugün her birimizin birbirinden farklı metabolizmaları karşısında değişmeye mahkumdur. Bilmem anlatabiliyor muyum?